Hoş geldiniz. Bugün sizlere aslında birçok insanın araştırdığı ancak net bir bilgi bulamadığı internetten para kazanma yöntemlerinden blog yazma hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Belki samimi olmadığımı düşünebilirsiniz. Ama videomu sonuna kadar izlerseniz boş bilgiler vermediğimi göreceksiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu işten para kazanmak için bizim gibi düşünen insanların beğendiği yazıları, videoları örnek alabilir ve özgün kendinize ait bir eser ortaya koyabilirseniz çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Ciddi paralar derken bazı sitelerde videomun devamında anlatacağım kendi ücretinizi belirleyip müşterilerin istediği konularda yazılar yazabilirsiniz. Bu size bir şey kaybettirmez, aksine kazandırır. Çünkü birçok yazar bu şekilde yazmaya başlayıp kendi internet bloglarını açarak para kazanmaya devam ediyor. Peki bu blog yazmak ne kadar para kazandırıyor? Ayda ortalama 2000 ile 4000 arasında okunan bir blog yazısı, 500 Türk Lirası ile 2000 Türk Lirası arasında para kazandırabiliyor. Peki para kazanmak bu kadar kolay ise niye herkes yapmıyor bu işi? Bunun cevabı çok basit: herkes fabrikatör, ticaret uzmanı, araba ustası olamadığı gibi herkes blog yazarı da olamıyor. Ki biz nereden bileceğiz bu işe kabiliyetimiz olduğunu ya da bu işe nasıl başlayacağız? Şimdi hadi gelelim bu işi nasıl yapacağımıza. Öncelikle belli sitelerde ücretsiz ilan açarak ve güzel akıcı bir yazı yazarak işe başlayalım. Peki bu siteler neler, nasıl olacak bu iş? Lafı fazla uzatmadan gelin bu işe başlayacağımız siteleri anlatayım. Elancı internetteki en büyük yasal iş pazarlarından biri. Yazarlıktan çevirmenliğe, web tasarımından programlamaya her alanda iş bulabileceğiniz Elancı'nın arayüzü de fazlaca kolay. İşverenlerin yapılması gereken işi paylaştığı sitede iş arayanların yapması gereken tek şey ise iş için bir teklifte bulunmak. Kazanmak dilediğiniz miktar ne olursa olsun seçenekleriniz neredeyse sınırsız. Kayıtlı kullanıcılar yılda 1000 ila 100 bin dolar içinde para kazanabiliyor. Bedava kullanması ve emin yapısıyla hayli cazip görünen Elancı'nın tek fena yanı ise birazcık kalabalık olması. Çok ucuza kalitesiz iş yapmaya razı çok sayıda kullanıcı olduğundan kalifiye olduğunuz bir işten hak ettiğiniz parayı kazanmaya başlamanız zaman alabiliyor. Ama cüzi miktarlarda işe başladığınızda dünyanın her yerinden satın alan bulmak mümkün. Fiverr da rahat arayüzlü ama daha ustalaşmış çalışan bir site. Herhangi bir hizmet için ödenebilecek en düşük miktar saat başına 5 dolar. Çalışma prensibi ise şartları çalışanın belirlediği bir şekilde tasarlanmış. İş arayanlar verebilecekleri hizmetleri sıralayarak kaydoluyor ve bir işveren profilleri inceleyerek müsait bulduklarına öneri götürüyorlar. Ödeme güvenliği de had safhada. Ödemeler iş yapılmadan önce Fiverr tarafından alınıyor, böylece dolandırılma şansınız kalmıyor. Minimum fiyat ve ödeme garantisi Fiverr'ı cazip epey kılsa da bu siteden düzenli bir gelir elde etmek pek basit değil. Zira Fiverr rekabetin çok yüksek olduğu bir platform. Odesk için Elancı'nın kardeş firması demek yanlış olmaz. Çok muhtelif alanlarda iş bulma imkanı sağlayan sitenin Elancı'ya bakılırsa farklı bir dizaynı ve ödeme takip sistemi var. Yeni başlayanlar için çok uygun bir site, fakat Odesk'teki ücretler de bu nedenle daha düşük oluyor. Bu yüzden daha büyük düşünenler için yalnızca bir başlangıç adımı olarak iş görebiliyor. Craigslist hemen hemen her konuda bir ilan bulabileceğiniz bir platform. Evden çalışmak isteyenler için de bolca oranda iş ilanı mevcut. Biraz tecrübe edinmek ve para kazanmak için harika bir başlangıç sitesi. Craigslist, yerel işletmelerden üniversite öğrencilerine geniş bir profile hitap ediyor. Tabi sitenin noksan yanları da yok değil. Yaptığınız işin parasını almak her zaman çok basit olmayabiliyor. Kimi zaman işverenin ardında koşmak niteliğinde kalabiliyorsunuz. Freelancer için Elancı ve Odesk'in oyunlaştırılmış versiyonu denilebilir. Becerilerinize ve tecrübenize bağlı olarak düzen atlayabildiğiniz bu sitede işlerde ulaştığınız seviyeye bakılırsa veriliyor. Aynı zamanda iş çeşitliliği ve akışının da bolca olduğu platformlardan. Freelancer'ın fena yanı ise parasız kullanma şansınızın olmaması. Belli seviyelere gelmek ve daha oldukça iş alabilmek için siteye ödeme yapmanız gerekebiliyor.
İşverenlerin gözünde daha güvenilir bir profil çizmenizi sağlayan bu hususiyet yeni başlayanlar içinse yük olabiliyor. Tüm bu sitelere basit bir yolla kayıt olabilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Ancak bunlarda işin içine girecek kendi blog sitenizi açarak gerçek kazanımları kendi sitenizden elde edeceksiniz. Bunu da hepimizin bildiği Google Ads ile yapacaksınız. Google Ads sonraki videolarımızda anlatıyor olacağım. Şimdilik bir videonun daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz konuları, eksik gördüğünüz yönleri videonun altında yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bize destek olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açarsanız yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz. Bol kazançlı günler.